Tarih 27 Ekim 1954 Çarşamba. Floransa'dayız. Fiorentina'nın o zamanlar 10.000 taraftar kapasiteli olan Aremi Franchi stadında. Toskana'da sıradan bir sonbahar günüydü. Oldukça güçlü olan Fiorentina, zayıf rakibi Pistoiesi'yi kendi evinde ağırlıyordu. Beton koltuklarda oturan 10.000 kadar taraftar pür dikkat maçı izliyordu. Kısa bir zaman sonra çok ilginç bir şey yaşandı. Maçın henüz yarısı bile olmamıştı. Ürkütücü bir sessizlik bir anda tüm stadyumu etkisi altına aldı. Daha sonra kalabalık bir gruptan gelen bir takım homurtular duyuldu. İnsanlar gökyüzüne bakıp parmaklarıyla bir yeri işaret ediyorlardı. Sahadaki futbolcular top oynamayı çoktan bırakmışlardı. Top Fiorentina sahasında hareketsiz duruyordu. Herkes şaşkın bir halde gökyüzünü izliyordu. İddialara göre tam da saat 16'da ortaya çıkmıştı. Anlatılanlara göre ilk olarak 3 kişilik bir grup ayağa kalkmış ve tribünlere dönüp diskler diye bağırmışlardı. Sahadaki futbolculardan biri Ardiko Magni'di. O 54 Dünya Kupası'nda görev almış kulübün efsane futbolcularındandı. O anları şöyle anlatıyordu. A'dan Z'ye her şeyi hatırlıyorum. O gün o maçta ne olduysa hepsi hala aklımda. Herkes yukarıya bakıyordu. Gökten bir miktar parıltı saçılmıştı. Gümüş bir parıltı. Daha önce böyle bir şey görmediğimiz için hepimiz hayrete düştük. Herkes şok olmuştu. Fiorentina Pistoiesi maçı bu olay sebebiyle iptal edildi. Hakem maç raporuna şu notu düşmüştü. Gökyüzünde daha önce hiç görmediğimiz şeyler gördüğümüz için maçı askıya aldık. Kalabalığın arasında Fiorentina taraftar grubunun efsanelerinden Gigi Boni vardı. Gigi o anlar için o inanılmaz manzarayı çok net gördüğümü hatırlıyorum. Birden fazla nesne vardı. Sayıları çok fazlaydı. Çok hızlı hareket ediyorlardı ve sonra bir anda durdular. Aslında her şey sadece birkaç dakika sürdü. Onlar aynı Cubo Pro'ları gibiydi. Bana Cubo Pro'larını hatırlattıkları şeyi hatırlattılar. Gigi o anları hiç unutmamıştı. Ona göre onlar dünya dışı canlılardı. Başka bir açıklamam yok. Başka hiçbir mantıklı açıklaması yok demişti. Hala hayatta olan isimlerden futbolcu Romulo Tucci o anları şöyle anlatmıştı. O yıllarda herkes uzaylılardan bahsediyordu. Bizse onları görmüştük. Hem de doğrudan görmüştük. Gazetecilere göre bu histerik bir sorun olamazdı. Çok büyük kitleler o anlara bizzat şahit olmuşlardı. Sadece Aremi Franchi stadına değil, Toskana'nın birçok kasabasında çok sayıda insan da benzer şeyler görmüştü. Üstelik bu sadece 27 Ekim 1954'te değil, takip eden 28 Ekim günü de olmuştu. Görgü tanıkları Floransa'nın kuzeyindeki Prato taraflarından gelen beyaz ışıklar gördüklerini söylemişlerdi. Mühendislik öğrencisi Alfredo Jacopozzi 27 Ekim 1954'te saat 14.30'da Floransa semalarında uçan bir cisim gördüğünü yazmıştı. Gördüğü şey bir uçakla kıyaslandığında çok daha hızlıydı. Şekli bir diski andırıyordu. Roberto Pino 1967'de Ulusal UFO Merkezi'ni kurmuştu. Kendisi UFO'lar hakkında birçok kitap yazmış, evini bu konu hakkındaki fotoğraflarla doldurmuş bir isimdi. Roberto, oyuncular ve taraftarlar bu objeleri gökyüzünde gördüklerinde şaşırdılar. Gazeteler Mars'tan gelen uzaylılardan söz ediyordu. Tabii şu an onların Mars'tan gelmediğini biliyoruz. Bunun akıllı bir canlı, teknolojik bir fenomen ve bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. UFO'lar Floransa üzerinde görüldü. Garip, yapışkan bir maddeye sahiplerdi. İngilizlerin Angel Hair dedikleri şey gibi. Tek sorun kısa süre sonra dağılmış olmalarıydı. Bu olay olduğunda Roberto Pino 10 yaşındaydı. Floransa'daki evlerin çatısında beyaz maddeyle kaplı bu şeyi gördü. Kar gibiydi. Daha sonra buharlaştı demişti. Bu maddenin ne olduğu, UFO'larla ne ilgisi olduğu hala bilinmiyor. Tanıklar bu maddeyi pamuk yünü ve örümcek ağlarına benzetiyorlardı. Bu madde gökyüzünde parçalara ayrılmıştı. O yüzden bulunması zordu. Fakat bazı insanlar onu bulma konusunda kararlıydı. Bu işi kafasına takan insanlardan bir tanesi de merhum gazeteci Giorgio Battini'ydi. Giorgio, 2003 yılında çıktığı bir televizyon programında 27 Ekim 1954'te yüzlerce telefon aldıklarını anlattı. Ancak o bu manzaraya şahit olmamıştı. Şehir merkezindeki ofislerinin görüş açısı çok dardı. Giorgio, katedral yüzünden onu göremediğini söylemişti. Fakat görmek istiyordu.
O da diğerleriyle beraber ne olduğunu anlamak için hemen çatıya çıktı ve o gün parlak toplar diye bahsettiği o şeyi gördü. Giorgio bunu araştırmak için sokağa çıktı. Şehrin dışında beyaz tüllerle kaplı bir tahta buldu. Bir kibrit çöpü yardımıyla numuneler aldı ve bu numuneleri Floransa Üniversitesi Kimyasal Analiz Merkezi'ne götürdü. Profesör Giovanni Cannegri liderliğindeki ekip bu materyali spektrografik analize tabi tuttu. Ve sonunda maddenin bor, silikon, kalsiyum ve magnezyum elementleri içerdiğini, radyoaktif olmadığını keşfetti. Ama yine de kesin bir sonuç bulamamışlardı. Bu onları aşıyordu. Bu madde darbeye karşı son derece dayanıklıydı. Madde ısıya maruz kaldığında karardı ve eriyip buharlaştı. Geriye kalan şeffaf tortu ise maddenin bir tür bor silikon cam olabileceğini gösterdi. Bu gerçekten de dünya dışı canlılara ait bir madde miydi? 1954'ün sonbaharında İtalya semalarına gelmiş olabilirler miydi? ABD Hava Kuvvetleri pilotu ve astronom James McGaha bu fikre katılmıyor. Ona göre bu son derece ahmakça bir iddia. James, Güneydoğu Arizona'da Gracelands gözlemevinde 40.000 saatten fazla görev yapmış bir isim. Hayatı gökyüzünde geçmişti. ABD savaş jetleri kokpitinde uzun mesailer harcamıştı. James bu fenomenin bir efsane olduğuna inanıyor. Bunlar sadece batıl inanç, başka hiçbir şey değil diyor. James bu olayı ilk duyduğunda bir ateş topu ya da atmosferde parçalara ayrılan çok parlak bir meteor olabileceğini düşünmüş. Bu parçalar koparak puro şeklini alabilirler. Daha sonra bunun bir örümcek ağı olduğuna kanaat getirmiş. Örümcekler bu ağları istedikleri gibi yönlendiriyorlar ve başka ağlarla birleştirebiliyorlar. Bunlar gökyüzünde büyük daireler şekline gelebiliyor. Örümcekler bunu hareket ettirmek için merdiven, itici güç olması için bir yelken kullanıyorlar. Bu ağların üzerine güneş ışığı geldiğinde çok farklı bir görsel oluşabilir. Aynı zamanda bu şeylerin bir kısmı kopup yere düştüğünde büyülü bir görüntü oluşuyor. Bütün bu gizemin sebebi belki de James'in dediği gibi basit bir örümcek ağıdır. Ayrıca Eylül ve Ekim aylarının kuzey yarımküredeki örümceklerin göç ettiği aylar olması bu teoriyi destekliyor. Örümcek ipeği protein, azot, kalsiyum, hidrojen ve oksijen içeren organik bir bileşim. Ama Giorgio bulduğu maddeyi incelettiğinde çok farklı sonuçlar ortaya çıkmıştı. Bu maddeler eğer o gün insanların gökyüzünde gördüğü şeylerse James'in ortaya attığı fikir çürütülmüş oluyor. Geçen 65 yıllık süre göz önüne alındığında o gün orada ne olduğunu bilme şansımız çok zayıf. Yazar Philip Ball, verileri görmedikçe böyle eski ve garip olaylara güvenilmemesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü bu tür olaylara çok fazla rastlıyoruz. Ancak 1954'te İtalya'da yaşanan bu olayı binlerce insan hatırlıyor. O gün orada ilginç bir şey yaşandığı aşikar. Ancak bu yanıtı basit sıradan bir olay da olabilir, son derece ürkütücü, gizemli bir olaydı. Philip Ball örümcek ağı fikrine katılmıyor. İncelemeler sonunda elde edilen sonuçlar bu fikri rafa kaldırmamız gerektiğini gösteriyor. Magnezyum, kalsiyum bunlar canlı vücutlarında bolca bulunur. Ancak bunlar beyaz maddelerin içerisindeki ana unsurlarsa bunların örümceklerden geldiğini söylemek yanlış olabilir. 27 Ekim günü başlayan bu olay 10 gün sonra bile görülmeye devam etmişti. Güvenlik güçleri 10. günde bile ihbarlar aldılar. Hayal kurmayı seven denizcilerden UFO'lara şüpheyle yaklaşan profesörlere, proleterlerden siyasetçilere kadar herkes onları görmüştü. Ve hepsinin söyledikleri aynıydı. Birbirleriyle tutarlı ifadeler vermişlerdi. 10.000 kişilik stadyumdaki hiç kimse bu anları kaydedememişti. Halbuki o yıllarda birçok insanda fotoğraf makinesi vardı. İyonize hava, havada yüzen toz partiküllerinin polarize olmasına neden olabilir. Bu polarize toz partikülleri arasındaki çekim bir süre sonra birleşip uzun filamanlar oluşturabilir. Hatta belki de ısıyla cam haline dönüşebilir. Bu da başka bir ihtimal. Ancak filamentlerin bor içermesi düşük bir olasılık. Yarım asırlık bu ilginç olay uzaylılara dair binlerce hikayeden sadece birisi. Detaylar değişse de şahit olanların yaşadığı heyecan hep aynı. Videoyu beğendiyseniz
Lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.